Noel zamanı efsane bir havaya bürünüyor. Hiç güzel değil. Ben suratından anladım. Futboldan bahsetmemek olmaz. Bir sıcak şarabımızı aldık. Bakın bardaklara. Dortmund vlog'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Dortmund'u gezeceğiz. Aynı zamanda Noel pazarlarını keşfedeceğiz. Ama öncesinde eğer YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve şimdi hazırsanız Dortmund keşfimiz başlasın. Biz Dortmund'a Düsseldorf üzerinden trenle günübirlik geldik. Amacımız Noel pazarlarını gezmek ve şehri biraz görmekti. Zaten merkez tren istasyonundan inince direkt şehir merkezindesiniz. Dortmund'da zaten çok büyük bir şehir olmadığı için merkez kısmı yürüyerek rahatça gezilebiliyor. Noel pazarları, alışveriş caddeleri ve etrafındaki meydanlar birbirine oldukça yakın. O yüzden kısa sürede şehirle ilgili birçok fikir edinebiliyorsunuz. Dortmund, Almanya'nın batı kıyısında yer alıyor. Eskiden daha çok sanayi ve madencilikle anılan bir şehirken bugün futbolu ve üniversiteleriyle daha fazla öne çıkıyor. Yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor bu şehirde. Özellikle merkezi de kompakt bir yapıya sahip olduğu için günübirlik bir gezi için gerçekten ideal. Dortmund'a gelmişken tabii ki de neyden bahsetmemek olmaz? Futboldan bahsetmemek olmaz. Bu müzeyi Almanya futbol tarihini tek yerde toplayan bir yer gibi düşünebilirsiniz. İçeride eski formalar, kupalar, fotoğraflar ve maçlardan arşiv görüntüleri var. Bazı bölümlerde ekranlar ve kısa videolarla anlatıyorlar. O yüzden sadece vitrin gezmek gibi değil, İzleyerek de bilgi alabiliyorsunuz. Konumu da çok iyi. Merkez tren istasyonunun hemen yanında. Sizler de eğer Dortmund'a gelirseniz, futbola ilginiz varsa futbol müzesini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Şehrin her yerinden gözüken bir U harfi var. Eğer bu U harfini görürseniz bilin ki Dortmund'un modern yüzündesiniz. Eskiden Union bira fabrikası olan bu yapı bugün dijital sanat enstalasyonları, sergiler ve atölyelerle dolu bir kültür merkezi. Akşam olduğunda binanın tepesindeki ışıklı paneller farklı animasyonlarla şehri aydınlatıyor. Sizler de Dortmund'a gelirseniz görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Bu arada içeriye de giriş yapabiliyorsunuz. Dortmund'un en kalabalık ve en meşhur caddesi olan Westernhelve'ye geldik. Burada istediğiniz her türlü mağazayı bulabiliyorsunuz. Eğer Dortmund'a gelip alışveriş yapmak isterseniz bu caddeyi tercih edebilirsiniz. Gelelim şimdi Dortmund'a geldiğinizde görmeniz gereken bir başka durağı Zweibrück. Burası Dortmund şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, bölge Ruhr Nehri'ne yakın hakim bir tepenin üzerinde bulunduğu için hem tarihi hem de coğrafi olarak önemli. Zweibrück'un en bilinen yapısı Hohenzollern Kalesi'nin kalıntılarıdır. Bu kalenin bulunduğu alanın tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor. Orta Çağ'da savunma amaçlı kullanılmış, günümüzde ise kaleden kalan sur ve yapı kalıntıları gezilebilmekte. Hohenzollern'ün hemen yanında Kaiser Wilhelm bulunuyor. Bu anıt 1902 yılında Almanya İmparatoru 1. Wilhelm anısına yapılmış ve bölgenin de simgelerinden bir tanesi. Ayrıca çevrede Ruhr Vadisi'ni yukarıdan görebileceğiniz bir seyir terası var. Bu nedenle Zweibrück, Dortmund'da hem tarihi görmek hem de manzara izlemek isteyenlerin ziyaret ettiği bir bölge.
Geldik şehrin en simge yapılarından bir tanesine, Renoldi Kilisesi'ne. Şehrin koruyucu azizi olan Renoldus'un adını taşıyor. Efsaneye göre Renoldus şehir kuşatıldığında surların üzerinde belirip taşları havada yakalayarak düşmanları geri fırlatmış. Bu yüzden Dortmundlular kendilerini hala Renoldus'un şehri olarak görüyor. Bu arada kilisenin tepesine de çıkabiliyorsunuz ve şehri 360 derece görebiliyorsunuz. Kilisenin yanındaki bu çan ise 2. Dünya Savaşı'nda alınan hasarı hatırlatmak için konulmuş. Dortmund'un orta çağdaki kalbi Alter Markt'a geldik. Hansa Birliği döneminde tüccarların buluşma noktası, bugün ise kafelerin sırayla dizildiği hareketli bir meydan. Savaşta büyük hasar görse de eski sokak düzeni korunarak yeniden inşa edilmiş. Bu yüzden gezerken yüzyıllar öncesinin izlerini hala hissedebiliyorsunuz. Eğer Noel zamanında gelirseniz en büyük Noel pazarlarından bir tanesi de bu bölgede kuruluyor. Dortmund'a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Phoenix-Z'ydi galiba. Almancası bu şekilde söyleniyor. Burası eskiden Dortmund'un en büyük çelik üretim alanlarından biriymiş. Fabrika kapandıktan sonra her şey tamamen dönüştürülmüş ve buraya yapay bir göl yapılmış. Şu an etrafı tamamen gezmelik, göl çevresinde yürüyebiliyorsunuz, bisiklet sürebiliyorsunuz, kenarlarda kafe ve restoranlar var, oturup güzelce vakit geçirebiliyorsunuz. Dortmund'un sanayi geçmişinden çıkıp daha modern ve sakin bir yüzünü görmek için güzel bir örnek. Şimdi hazırsanız sizi çok güzel bir parka götürüyorum. Westfalenpark. Burası Dortmund'un en bilinen büyük parklarından biri. Aslında parkın bugünkü hali 1959'daki bahçe fuarı için düzenleniyor. O dönemden beri de şehrin ana yeşil alanlarından biri olarak kalmış. İçeride geniş yürüyüş yolları, oturup dinlenebileceğiniz alanlar var. Şehirden kısa bir kaçış yapabiliyorsunuz. Parkın simgesi olan Florianturm Kulesi'ne de çıkabiliyorsunuz. Asansörle yukarıya çıkıp Dortmund'u tepeden görme imkanınız oluyor. Dortmund'a geldiğinizde görmeniz gereken diğer bir durak da Kokkari Hansa. Burası Dortmund şehir merkezine çok uzak değil, toplu taşımayla 15-20 dakikada gelebiliyorsunuz. Eskiden burada kömür havasız ortamda yüksek ısıyla işlenip çelik üretiminde kullanılan koka dönüştürülüyormuş. Tesis 1927 ile 1928 yıllarında kuruluyor ve 1992'ye kadar aktif olarak çalışıyor. Bugün ise alan endüstriyel miras olarak korunuyor. İçeride eski fırınları, makineleri ve üretim alanlarını gezebiliyorsunuz. Bazı bölümler genelde rehberli turlarla geziliyor. Ayrıca burası sadece gezmelik bir yer değil, dönem dönem sergiler, etkinlikler ve özel programlar da düzenleniyor. Dortmund'un sanayi geçmişini kısa ve net şekilde görmek için güzel bir durak. Dortmund Noel zamanı efsane bir havaya bürünüyor. Her yer ışıl ışıl oluyor. Dortmund'un merkezine ise Avrupa'nın en büyük Noel ağaçlarından biri kuruluyor. Altermarkt ve Hansaplatz çevresinde kurulan pazar sıcak şarap kokusu, ahşap standlar ve ışıklandırmalarıyla tam bir yılbaşı filmi sahnesi gibi oluyor. Bence gezilmesi en keyifli yerlerden bir tanesi de burası olacak. Gelir gelmez hemen ne yaptık? Bir sıcak şarabımızı aldık. Bakın bardaklara. Her gittiğimiz Noel pazarından bir bardak topluyoruz. Buradaki Noel ağacı inşallah bugün yanacak. Yani şu an kapalı, sorduk işte pazartesi falan bilmem ne bir şeyler dediler. Ama inşallah yanar. Yanmazsa şansımıza küselim. Her zaman yanmıyormuş galiba.
Çimli kek bulunca hemen dedik ki deneyelim bu Noel pazarında da. Çok sıcak ya. Oo. Üzgünüm ama Düsseldorf'taki daha iyiydi. Schöneberl denilen şöyle bir tatlı gördük. İçerisi kraker, üzeri böyle çikolatalı ve fıstıklı olarak. Şimdi bunun tadına bakalım. Bu pazarda ilk defa gördük. Bu arada daha önce Heidelberg'de denemiştim. Bayağı lezzetliydi ama burada görünce de deneyeyim hem de size göstereyim istedim. Hiç güzel değil. Ben suratından anladım. Neyse bunu denemeyin. Hadi devam ediyoruz. Yine bu ateşte pişirilen somonlardan gördük. Ben dün çok sevmiştim. O yüzden şimdi görünce tekrardan deneyelim istedik. Bu arada böyle alıyorsunuz soslu falan. İçerisinde marul da var. 10 euro ödüyorsunuz. Evet, Dortmund videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolardan hemen haberdar olmak için bildirimi açıp eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp güzel yorumlarınızı altına eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.